Öncelikle hoş geldiniz. Ben Tayfun Doğan. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünde doçent doktor olarak görev yapıyorum. Pozitif psikoloji ile ilgili olarak çalışıyorum genel anlamda. Böyle bir paneli uzun süredir aslında düşünüyordum, aklımdaydı. Çünkü bizim psikolojik danışma alanıyla ilgili veya pozitif psikolojinin en uygun olduğu alanın psikolojik danışma olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili birazdan göstereceğim bazı şeyler var. Niye pozitif psikoloji, psikolojik danışma alanına uygundur diye. Ama öncesinde hocalarımızı bir tanıtmak istiyorum. Şöyle baştan başlayalım. Tahsin Hocam Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden doçent doktor. Bugün bize yaşam amaçlarını anlatacak. Şerife Hocam kendini toparlama gücünü anlatacak. Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor kendisi. Bircan Ergün Başak Hocam cesaretlendirmeyi anlatacak. Anadolu Üniversitesi'nden. Ve Tuğba Sarı Hocam Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden. O da bize self-compassion dediğimiz ama bir türlü Türkçesini bulamadığımız öz duyarlılık mı, öz şefkat mi, öz anlayış mı o konuyu anlatacak. Şöyle yapalım, panel bitiminde soruları alalım. Hem hocalarımızın konularıyla ilgili olarak hem genel pozitif psikolojiyle ilgili olarak tartışma veya soruların daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden hocalarımız mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacak konularını. Ardından da sorulara geçeceğiz. Ben şöyle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Pozitif psikoloji nedir, ne değildir? Şimdi psikolojiyle ilgili olarak dünyadaki en yetkili kurum Amerikan Psikoloji Derneği veya Birliği kabul ediliyor, APA dediğimiz. Bunun içerisinde 50 küsür şey var. Alt psikoloji dalı var, kolu var. Bunlardan birisi de bizim alanımız olan counseling psikoloji, yani danışma psikolojisi. Pozitif psikolojiye ilişkin olarak henüz böyle bir alt alan olarak kabul edilmedi. Yani bir division vermediler. Ama o kadar güzel bir şey oldu ki en uygun alan olarak counseling psikolojiyi gördüler ve şu anda pozitif psikoloji danışma psikolojisinin altında bir alan olarak kabul ediliyor. Yani counseling psikolojiye bağlı bir alan olarak kabul ediliyor. Sayfasından aldım bunu da. İşareti de zaten pozitif psikolojinin o gördüğünüz işte pozitif psikoloji işaretine bir artı koyuyorlar. Artık bu şekilde kabul ediliyor. O yüzden bu panelimiz psikolojik danışma ve pozitif psikolojinin buluşması anlamında önemli diye düşünüyorum. Çünkü birbiriyle çok ilişkili olan iki alan. Şimdi pozitif psikoloji nedir diye baktığımızda şöyle bir tanım yapılıyor. Normal insanı incelemenin dışında bir şey değildir diyorlar. Yani hastalığın dışında bir şeyleri inceleyen bir bilim alanı. Ve burada altını çizmemiz gereken şey, pozitif psikoloji kesinlikle bir popüler psikoloji, bir kişisel gelişim ya da ona benzer bir şey değil. Altını çizmemiz gereken yer şu, bilimsel olarak insanın incelenmesi. Normal insanın, yani hastalığı olmayan insanın normal olarak incelenmesi. Onun erdemlerinin, güçlerinin, karakter özelliklerinin incelenmesi. Ve şunu da belirtmemiz gerekiyor. Pozitif psikoloji kesinlikle mutluluk bilimi değil. Mutluluk pozitif psikolojinin en önemli konularından bir tanesi ama sadece onu araştıran bir bilim dalı değil. Şöyle belli başlı, tabii bir sürü konu var ama belli başlı olanlarını ben almaya çalıştım. Hangi konular araştırılıyor? Karakter güçleri, iyi oluş, well-being dediğimiz ya da wellness kavramı, yaşam kalitesi, hayatın anlamı ve amacı, duyguların psikolojisi, psikolojik ihtiyaçlar, psikolojik sağlamlık, yılmazlık veya kendini toparlama gücü, iyimserlik, umut, öz saygı, öz anlayış, travma sonrası gelişim gibi slaytta gördüğünüz pek çok konu var. Ve bizim öğrencilerimizde hep şöyle bir sorun olmuştur. Ben yıllardır PDR'de görev yapıyordum. 3 aydır yeni İstanbul'a taşındım. Üsküdar Üniversitesi'nde psikoloji bölümüne taşındım. PDR öğrencilerinde bir yönelim problemi vardır. Biz ne olacağız? İşte klinik psikolog mu olacağız? Terapi mi yapacağız? Danışma mı yapacağız? Aslında pozitif psikoloji bize tam yönelimimizi gösteriyor. Şu konuların hepsi bizim psikolojik danışma alanına çok uygun alanlar. Yani çalışmamız gereken, araştırmamız gereken
konular. Elbette ruh sağlığıyla da ilgiliyiz. Ruhsal bozukluklarla da belli düzeyde ilgileneceğiz ama sanki alanımızın özünü, temelini bu konular oluşturuyor diye düşünüyorum. O yüzden pozitif psikoloji bize çok uygun bir alan diyebilirim. Psikolojinin yeni çocuğu olarak ifade ediliyor pozitif psikoloji ve 15 yıllık bir süreç içerisinde 98'de kurulduğu kabul ediliyor özellikle. 16-17 yıllık bir süreç içerisinde inanılmaz gelişmeler oldu. Bir sürü kongreler, işte kitaplar, konferanslar, seminerler, şu anda pek çok üniversitede pozitif psikoloji dersleri verilmeye başlandı. Doktora programları açılıyor Avrupa'da, Kanada'da bir iki yerde açıldı. Master programları zaten var. Bu süreçte uygulamaya dönük olarak da çok güzel şeyler var. Ben şöyle belli başlı olanları toparlamaya çalıştım. Pozitif psikoterapiler ya da pozitif psikolojik danışma yöntemleri geliştirilmeye başlandı. Ve bunlar hasta olmayan, normal, sağlıklı dediğimiz ama çok mutlu olmayan insanlara fayda sağlayabilecek terapiler büyük oranda. Çünkü araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanlara soruyorlar, diyorlar ki mutlu musunuz? Değilim diyor adam. Mutsuz musun? Değilim diyor. Yani en büyük grubu ne mutlu ne de mutsuz olan grup oluşturuyor. Adam mutlu da değil ama hasta da değil ya da mutsuz da değil. Ortada. Yani 0 ile 100 arasında mutluluk düzeyi 10 düzeyinde mesela. Bu adam istatistiksel olarak mutludur ama gerçek anlamda mutlu değildir. Biz onu nasıl 50 yapabiliriz, nasıl 80 yapabiliriz, nasıl 90 yapabiliriz? Bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü toplumun %10'u ruh sağlığı bozukluğu olan insanlardan oluşuyorsa %90'ı sağlıklı insanlardan oluşuyor. Psikolojinin tüm enerjisini, mesaisini, her şeyini %10'luk gruba, ruh sağlığı bozukluğu olan insanlara vermesi çok gerçekçi değil. Biz normal insanlarla da, sağlıklı insanlarla da ilgilenmemiz gereken bir bilim dalıyız genel anlamda. Dolayısıyla terapi metotları da ortaya çıktı. İşte pozitif psikoterapi dediğimiz, pozitif terapi dediğimiz Seligman'ın ve Tayyip Raşit'in kurduğu bir terapi modeli var. Tuğba hocamların ilgilendiği Pesekshiyan'ın pozitif psikoterapisi var. Wellbeing terapi diye bir terapi metodu var. Oldukça işlevsel bir terapi metodu ve okuldaki psikolojik danışmanların da çok kolay uygulayabileceği bir terapi modeli. Yaşam kalitesi terapisi var, Quality of Life terapi. Meaning Centered Counseling diye logoterapi ile bilişsel terapiyi birleştiren bir model var. Çok çok güzel bir model. Keşke doktoradaki arkadaşlar falan hep bize bazen soruyorlar, konu bulamıyoruz, çalışacağız falan diye. Şunlar çalışsalar ne kadar güzel olur. Hollanda'dan bir Frederik Bannik diye bir klinisyen pozitif CBT diye bir şey yeni model ortaya çıkardı. Kitabını falan yazdı. Yine çok çok güçlü bir terapi modeli. Strength Centered Counseling dediğimiz karakter güçleriyle ilgili, karakter güçlendirme ile ilgili bir terapi metodu var. Goal Oriented terapi var. Yaşam amaçları odaklı bir terapi. Mindfulness terapi zaten vardı. Bir de hope terapi dediğimiz umut terapisi denilen terapi var. Daha birkaç tane daha var ama onlar çok gelişme aşamasında olduğu için onlara değinmeyeceğim. Bunlar pozitif psikoterapinin uygulama alanında da var olduğunun bir göstergesi diyebiliriz. Biz ne yapıyoruz? Türkiye'de tabii pozitif psikoloji yeni yeni gelişiyor. Çalışan arkadaşlar var. Ama şunu söyleyeyim. Zaten psikolojik danışma alanında yıllardır insanlar adını koymadan pozitif psikolojiyle ilgili çalışıyordu yani. Şerif Hocam yıllardır çalışıyordu. Başka insanlar çalışıyordu. İşte öz saygıyla ilgili çalışmalar, başka şeyler hep vardı. Dün akşam oturdum, kongre kitapçığını inceledim. Bu sadece şu kongrede bile 73 tane şey var. Pozitif psikolojiyle ilgili bildiri var. Toplam 320 civarında bildiri var. 73 tanesi pozitif psikolojiyle ilgili. Zaten bizim yönelimimiz o tarafa doğruydu yani. Bundan sonra daha da gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü kitaplar çıkıyor. İşte biz çevirdik bir tanesini. Başka arkadaşlar yazdı, çevirdiler. Bir dergimiz var. Mutluluk ve İyi Oluş dergisi. Özellikle orada şuna çalışıyorum. Sizlerin de desteklerini bekliyorum, bu vesileyle söyleyeyim. Türkçe literatürün artması için çalışıyorum. Yani İngilizce literatür zaten çok fazla var. Ama Türkçe birazdan hocalarımız da değinecek. Kavramlar çok karışık henüz. Çeviriler farklı farklı. İşte
bir resilience kavramına psikolojik sağlamlık diye çevriliyor, kendini toparlama gücü diye hocam çeviriyor, yılmazlık diye çevriliyor. Bunların bir uzlaşıya varabilmesi için Türkçe literatürün çoğalması lazım. O yüzden dergimizde Türkçe makalelere çok öncelik veriyoruz. Yani onları daha öncelikli olarak yayınlamaya çalışıyoruz. O anlamda da yayınlarınızı ya da desteklerinizi de beklerim. Ben çok umutluyum pozitif psikolojinin Türkiye'de gidişatıyla, gelişimiyle ilgili olarak. Doçentlik sınavında bana sordular. Binur Hocam sormuştu. Niye mutluluk çalışıyorsun diye veya pozitif psikoloji çalışıyorsun diye. Ben şey demiştim. Yani beni mutlu ettiği için çalışıyorum demiştim. Gerçekten benim yüksek lisans tezim depresyonla ilgiliydi. Doktora tezim anksiyeteyle ilgiliydi. Ancak doktoradan sonra doğru yolu bulabildim. Ve kendimi buldum. Gerçekten o kadar iyi hissediyorum ki şu konuları çalışırken yaşamın anlamını okumak, çalışmak, onunla ilgili yaşam amaçları birazdan Tahsin Hocam anlatacak. Mükemmel bir şey. Yani öğrenciyle oturun psikolojik danışma sürecinde yaşam amaçlarıyla ilgili konuşun, bir şeyler yapın. Ya da ne bileyim psikolojik iyi oluş kavramı, wellness kavramı kendimin buldum diyebilirim yani o anlamda. Bireysel anlamda şunu %100 söyleyebiliyorum. Benim bu konuları çalışmak sadece benim psikolojimi olumlu yönde etkilemiştir yani. Böyle doğuştan çok mutlu olan bir insan değilim. Hani bazı sebepsiz mutluluk dediğimiz şey var. Adam sebepsiz mutludur. Doğuştan gelen bir mutluluğu vardır. Onlar çok şanslıdır. Çünkü genetik olarak mutludurlar. Ben onlardan değilim. Biz genel insanların çoğu da onlardan değildir. Biz bisikleti sürekli sürmek zorundayız. Yani bir şeyler yapmak zorundayız. Yoksa düşersiniz bisikletten. Dolayısıyla bu alanda çalışmak beni gerçekten mutlu etti. Hocalarım da çok pozitif. Şu gözlemimi de söyleyeyim, bitiriyorum. Pozitif psikoloji çalışan hocaların yurt dışında da yurt içinde de çoğunu gözlemledim, gördüm. Mutlu insanlar. Yani demek ki bunlar çalışmak mutlu ediyor. Zaten yüzlerine bakarsanız buradan da görebilirsiniz. Çok pozitif insanlar. Zorla buraya sıcaklık inanılmaz vurdu şu anda. Orada bilmiyorum ama biz yanıyoruz burada. Ben ceket çıkaracağım zaten şimdi. Şeyle başlıyoruz. Şerife hocamla başlıyoruz. Kendini toparlama gücüyle ilgili bize bir sunum yapacak. Buyurun.